Merhaba, bugün 2025'in en çok konuşulan estetik uygulamalarına bakacağız. Ama merak etmeyin, burası hype'ın, abartılı reklamların yeri değil. Burada sadece bilim var. Videonun sonunda size özel bir doğal estetik karar ağacı ve 1 dakikalık kontrol listesi bırakacağım. Böylece hangi yöntemin size daha uygun olduğuna kendi başınıza daha bilinçli karar verebileceksiniz. Peki bu yıl neler gündemde? Doğal estetik, gençlik aşıları, peptit bazlı cilt protokolleri, ameliyatsız yüz germe yöntemleri, non-invaziv vücut şekillendirme, saç için PRP ve mezoterapi. Ama asıl soru şu: hangisi gerçekten işe yarıyor? Hangisinin arkasında güçlü bilimsel kanıt var? Gelin kısa, net ve bilimsel şekilde konuşalım. Bu noktada küçük bir hatırlatma. Burada tıbbi tanı koymuyoruz. Kişisel reklam da yapmıyoruz. Bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sağlıkla ilgili kararlarınızı mutlaka sizi muayene eden hekimle vermeniz gerekiyor. 2025'in ana teması çok net. Doğallık. Yani abartılı ifadeler, şişmiş yanaklar, donmuş yüzler artık geride kaldı. Hem danışanlar hem hekimler artık aynı noktada buluşuyor. Az ama öz. Peki bilim tarafında neler var? Mesela botoks. Daha doğrusu nöromodülatörler. Eskiden kası tamamen susturmak hedeflenirken şimdi mikrodoz yaklaşımı öne çıkıyor. Yani çizgileri tamamen silmek değil, sadece yumuşatmak. Böylece mimikler korunuyor, yüz kilitlenmiyor. Etkisi geçici. Evet, tekrar gerektiriyor ama kalıcılık isteyenin yolu zaten cerrahiden geçiyor. Dolgu tarafında da benzer bir dönüşüm var. Bioremodeling dediğimiz yaklaşım yüzü şişirmek yerine cildin kalitesini arttırmayı hedefliyor. Daha iyi nem, daha fazla elastisite, daha sağlıklı bir doku. Fotoğrafta anlaşılmayan ama ışığa geldiğinde belli olan o canlılık etkisi. Ve şimdi geldik en merak edilen soruya. Gençlik aşısı diye pazarlanan uygulamalar. Hangilerinin içeriği gerçekten işe yarıyor, hangileri sadece isimden ibaret? Birazdan hepsini konuşacağız. Gençlik aşısı kulağa biraz masal gibi geliyor, biliyorum. Peki işin gerçeği ne? Aslında tek bir formül yok. Farklı protokoller var. Çoğunda hyaluronik asit bulunuyor. Yani cildi nemlendirmek ve dolgunlaştırmak için. Bunun yanına vitamin, mineral karışımları, bazı antioksidanlar ve tabii ki son dönemin yıldızı peptitler ekleniyor. Bu peptitler ne iş yapıyor? Bunlar aslında cilde tamir et, üret komutunu veren küçük amino asit zincirleri. Bazılarının kolajen sentezini arttırmaya, cilt bariyerini güçlendirmeye katkı sağladığına dair klinik veriler var. Ama önemli bir detay var. Bu çalışmaların çoğu kısa süreli ve farklı protokoller kullanılmış. Yani mucize beklemek pek gerçekçi değil. Etkiler genelde kümülatif, yani düzenli uygulamayla zaman içinde ortaya çıkıyor. Peki kimler fayda görebilir? İnce çizgileri olan, cildi mat ya da susuz görünen, dokusunda bozulma başlamış kişilerde en çok ışıltı ve doku iyileşmesi fark ediliyor. Peki kimler için doğru değil? Yoğun sarkma ya da ciddi hacim kaybı olan biri sadece bu protokolle bir lifting etkisi beklememeli. Doğru endikasyon demek, doğru tatmin demektir. Yan etkiler kısmı da önemli. Çoğunlukla geçici kızarıklık ve morarma görülebiliyor. Ama asıl kritik nokta kullanılan ürünün içeriği ve uygulama yapılan yerin hijyen standartları. Merdiven altı uygulamalar ciddi risk taşıyor. Cerrahiye girmeden toparlanmak isteyen çok fazla kişi var. 2025'te öne çıkan yöntemler belli. Fokuslu ultrason, radyo frekans, mikro iğneli RF gibi teknolojiler. Mantık aslında basit. Kontrollü ısıyla cildin derin tabakalarında kolajen ve elastin üretimini tetiklemek. Peki sonuç ne? Bazı kişiler işlemden sonra hafif bir toparlanma hissedebilir ama esas etki 2-3 ay içinde yeni kolajen üretimiyle ortaya çıkıyor. Kanıt düzeyi orta seviyede. Evet, çalışmalar var ama sonuçlar kişiden kişiye çok değişebiliyor. Cihaz kalitesi, kullanılan protokol, kişinin yaşı, deri kalınlığı, hatta yaşam tarzı bile fark yaratıyor. Burada hekimin yüz anatomisini doğru değerlendirip enerjiyi doğru tabakaya vermesi çok kritik. Peki kimler için uygun? Erken ya da orta düzey sarkması olan, çene hattı biraz kaybolmaya başlamış ama cilt kalitesi fena olmayan kişiler en iyi adaylar. Kimler hayal kırıklığı yaşar derseniz, ileri derecede sarkma ya da deri fazlalığı olanlar. O noktada cerrahi seçenekler daha doğru olur. Peki bunun yan etkileri neler? Çoğunlukla geçici hassasiyet ve kızarıklık, nadir de olsa sinir iritasyonu görülebilir. O yüzden cihazın kalitesi ve uygulayıcının tecrübesi çok belirleyici. Kural basit. Uygun hasta, doğru cihaz, doğru enerji, doğru katman. Bu da tatmin edici sonuç. Spor yapıyorum ama şu bölgedeki yağ gitmiyor cümlesini emin olun çok duyuyoruz. İşte tam bu noktada 2025'te popüler olan yöntemler devreye giriyor. Soğuk lipoliz, radyo frekans ve yüksek yoğunluklu elektromanyetik stimülasyon. Bilimsel mantığı şu: yağ hücrelerini ısıyla ya da soğukla zayıflatmak veya kas liflerini yoğun uyarıyla çalışarak şekillendirmeye destek olmak. Ama altını kalın çizelim. Bunlar kilo verme tedavileri değil. Diyet ve spor olmadan kalıcı tatmin beklemek zor. En doğru adaylar vücut kitle indeksi normal ya da normalin biraz üzerinde olup lokal dirençli yağ birikimi olan kişiler. Yan etkileri ise çoğunlukla geçici uyuşma ve hassasiyet. Çok nadiren de düzensiz kontrol oluşabiliyor. Burada da yine uygulayıcının deneyimi ve protokole uyumu sonucu doğrudan etkiliyor. Peki sonuçlar yüzde kaç? İşte bu kişiden kişiye, cihazdan
cihazdan cihaza değişiyor. Bilimsel dürüstlükle söylemek gerekirse net rakam vermek mümkün değil. En doğru yaklaşım ölçülebilir hedefler koymak. Örneğin çevre ölçümlerinde birkaç hafta içinde azalma görmek. Bunu fotoğraflarla ve vücut kompozisyonu analiziyle takip etmek. Saç dökülmesi tek bir nedene bağlı değil. Genetikten hormona, inflamasyondan beslenmeye, stresten uykuya kadar birçok faktör işin içinde. 2025'te en sık gördüğümüz yaklaşım PRP ve mezoterapinin kombinasyonu. PRP'nin mantığı şu: kendi kanınızdan ayrıştırılan büyüme faktörleri saç köklerinin etrafında onarım ve yenilenme süreçlerini destekliyor. Bazı çalışmalarda yoğun dökülme dönemlerini yavaşlatma ve saç tellerini kalınlaştırma yönünde fayda göstermiştir. Ama unutmamamız lazım: yanıt tamamen kişisel. Mezoterapi tarafında ise vitamin, mineral, peptit ve bazı özel içerikler düşük dozlarla doğrudan deriye veriliyor. Burada en iyi adaylar dökülmeyi erken dönemde fark edenler. İleri açıklıklarda ise beklentiyi doğru yönetmek şart. Tek başına mucize beklemek yerine uzun vadeli ve kombine planlarla ilerlemek daha gerçekçi. Yan etkiler genelde küçük çaplı, hafif kızarıklık, hassasiyet ya da morarma. Ama hijyen, kullanılan içeriklerin güvenliği ve doğru protokol yine kritik nokta. Artık sadece kırışıklık ya da tek bölgeli değil, bütünüyle iyi yaşanma yani well aging konuşuluyor. Çünkü cilt dediğimiz şey bağırsak sağlığı, uyku düzeni, stres ve güneş maruziyetiyle sürekli etkileşim halinde. 2025'in trendi cilt bariyerini onaran basit ama etkili rutinler, daha az iritan formüller, düzenli güneş koruması ve kişisel toleransa uygun ürün seçimi öne çıkıyor. Bilimsel küçük bir hatırlatma: retinoidler hücre döngüsünü düzenleyebilir. C vitamini güneş hasarına karşı destek olabilir. Niasinamid ise bariyer fonksiyonunu güçlendirebilir. Ama burada püf nokta doğru doz ve formül. Evdeki bakım rutiniyle klinikte yapılan uygulamalar senkron gittiğinde sonuçlar hem daha belirgin hem daha kalıcı oluyor. Burada bazı mitleri konuşalım. Mit 1: doğal içerikse tamamen riski yoktur. Gerçeği ise alerjen olabilir, kontamine olabilir. Kaynağını ve standardını bilmek şart. Mit 2: tek seansta 10 yaş gençleşmek mümkün. Doğru biyoloji zaman ister. Kolajen sentezi aylar sürer. Burada anahtar sabır ve plan. Diğer bir mit ise arkadaşında işe yaradı, bende de aynı olur. Genetik, cilt tipi, yaş ve yaşam standardı gibi faktörler sonucu tamamen değiştirebilir. Ve işte kırmızı çizgimiz: şaşırtıcı derecede ucuz paketler. Kullanılan ürün ya da cihazın markasını, sertifikasını açıklamaktan kaçınmak. Muayene yapmadan herkese aynı protokolü önermek. Bilimsel yaklaşım her zaman kişiye özel planı ve bilgilendirilmiş onamı içerir. Gelin şimdi biraz somutlaştıralım. Diyelim ki 30 yaşlarındasınız. Mimikler belirgin, ilk ince çizgiler çıkmaya başlamış. Burada genellikle mikrodoz, nöromodülatör, hafif biyoremodeling, sağlam bir güneş koruma üçlüsü iyi bir kombinasyon oluyor. 40'larda durum biraz daha değişiyor. Çene hattı ve boyun çizgileri göze batmaya başlıyor. Burada enerji bazlı toplama yöntemleri, örneğin ultrason veya RF devreye giriyor. Yanına bir cilt kalitesi protokolü ekleniyor. Gerekirse yumuşak dolgularla hacim kaybı destekleniyor. 50 yaş üstünde ve ileri sarkmalarda ise gerçekçi olmak gerekiyor. Asıl çözüm cerrahi olabilir. Ameliyatsız yöntemler destekleyici rol oynar ama ana çözüm olmaz. Bunu net olarak söylemek aslında en bilimsel ve en dürüst yaklaşım. Bir yöntem görüyoruz. Yepyeni, harika sonuçlar. Peki bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız? İşte sormamız gereken sorular. Randomize kontrollü çalışmalar var mı? Çalışmadaki kişi sayısı yeterli mi? Ölçüm objektif mi? Yani biyopsi, elastografi, fotoanaliz, 3D tarama gibi yöntemler kullanılmış mı? Etki ne kadar sürmüş? 1 ay mı? 1 yıl mı? Karşılaştırma grubu var mı? Yoksa sadece tek taraflı gözlem mi? Bu soruları sormak bizi parlak ambalajdan çıkarıp gerçek faydaya götürüyor. Şimdi birkaç örneği sohbet tadında paylaşayım. 34 yaşında bir ofis çalışanı. Şikayeti göz kenarına ince çizgiler, mat cilt. Plan, mikrodoz nöromodülatör ile mimikleri bozmadan çizgileri yumuşatmak. Peptit destekli cilt protokolü, evde güneş koruyucu ve retinoid, 3 ay sonunda selfie ışığında belirgin parlama. Beklentimiz neydi? Derin kırışıklık yoktu. Hedef sadece doku ve ışıltıydı. Ne oldu? Karşılandı. Vaka 2. 42 yaşında hafif çene hattı sarkması var. Planlama, fokuslu ultrason ile derin dokuda ısı uygulaması artı gerekirse mikro iğneli RF. 2-3 ayda toparlanma hissi, 6 ayda çene kontrolünün belirginleşmesi. Ama altını çizelim. Foto karşılaştırmasını mutlaka aynı ışıkta yapmak şart. Vaka 3. 29 yaşında düzenli spor yapıyor ama karnında inatçı yağ var. Planlama, non-invazif vücut şekillendirme, beslenme ve uyku düzenine destek. Hedef, ölçülebilir çevre azalması ve duruşta fark. 8-12 hafta
haftada gözle görülür değişim geldi. Ama sürdürülebilirlik için alışkanlıkları devam ettirmek şart. Randevu almadan önce şu 7 soruyu mutlaka sorun. Muayeneyi kim yapıyor? Hekim mi? Deneyimi ne? Hangi cihaz ya da hangi ürün kullanılıyor? Sertifika ve standartları nedir? Yan etkiler ve olası komplikasyonlarda nasıl bir yol izleniyor? Öncesi sonrası fotoğraf takibi nasıl ve ne zaman yapılıyor? Evde uygulayacağınız rutinlerle entegrasyon planı var mı? Mucize vaat ediyorlar mı? Eğer ediyorlarsa temkinli olun. Şunu kabul edelim. Uyku, stres, beslenme ve hareket. Bunlar estetik sonuçların temel zemini. Sürekli stresle yaşarsanız en iyi cihaz bile sınırlı etki gösterir. 2025'in asıl hacki şu. Kliniğin yaptığı 1 saatlik iş sizin kalan 23 saatinizle çarpılır. Yani güneşten korunun, nikotin ve alkolü sınırlayın. Kaliteli protein ve lif mikrobesinleri artırın. Ağırlık ve dayanıklılık antrenmanlarını ihmal etmeyin. Sonuçların kalıcılığı işte böyle gelir. Şimdi söz verdiğim karar ağacına geçiyoruz. Not almak isterseniz hazır olun. Ana şikayetiniz mimik çizgileri mi? Hafif, orta ise mikro, doz modülatör ve cilt bariyer rutini. Çok derin ise nöromodülatör ve doku desteği, yani retinoid, peptit, ışık temelli destekler gibi. Ana şikayetiniz doku ve ışıltı mı? Gençlik acısı, bioremodeling, evde antioksidan ve güneş koruması. Ana şikayetiniz toparlanma, sarkma mı? Erken, orta ise ultrason, RF seçenekleri, ileri ise cerrahi konsültasyon, destekleyici protokoller. Ana şikayetiniz saç dökülmesi mi? Erken dönemde fark edenler PRP, mezoterapi ve yaşam desteği, gerektiğinde dermatolojik tedavi. Randevuya gitmeden önce bu mini listeyi gözden geçirin. Hekimle yüz yüze muayene oldun mu? Gerçekçi hedef belirledin mi? Cihaz, ürün sertifikasını sordun mu? Yan etki ve iyileşme süreci için plan yaptın mı? Takip randevun ayarlandı mı? Evde güneş koruma ve temel rutinim net mi? Öncesi sonrası fotoğrafı aynı ışıkta çekmeyi planladın mı? Özetle 2025'in en büyük trendi abartısız ama etkili doğal sonuçlar. Gençlik aşıları ve peptitler cilt dokusunu güçlendiriyor. Enerji bazlı yöntemler toparlanmayı destekliyor. Non-invaziv vücut teknolojileri konturu şekillendiriyor. PRP ve mezoterapi saçta erken dönemde fayda sağlıyor. Ama unutmayın, bunların hepsi birer araç. Asıl farkı yaratan doğru kişinin doğru zamanda doğru yöntemi seçmesi. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara kendi durumunuzu yazın. Bir sonraki videoda vaka senaryolarını sizin sorularınızla detaylandıralım. Bilimin ışığında doğal ve güzel kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.